tek bir sembolün kimin ticaret yapacağına, kimin büyüyeceğine ve kimin çökeceğine karar verdiği bir dünya hayal edin. Savaşların finanse edildiği, hükümetlerin kurtarıldığı ya da yıkıldığı bir dünya. Ordularla değil, bir para birimiyle. Her gün milyarlarca insan bu gücü sorgulamadan kullanıyor. Oysa bu güç kimse tarafından verilmedi, alındı. Bu paranın hikayesi değil. Bu bir imparatorluğun hikayesi. Bugün dünyanın herhangi bir noktasında bir cep telefonu satın aldığınızda, Türkiye'de bir emtia borsasında işlem yaptığınızda ya da Asya'dan Avrupa'ya giden bir petrol tankerinin yükü el değiştirdiğinde, bu işlemlerin neredeyse tamamının arkasında, gölgede tek bir hükümdar durur. Amerikan doları. Dolar, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal para birimi değil, o, dünya ticaretinin dili, küresel rezervlerin direği ve uluslararası finansın tartışmasız imparatorudur. Peki, nasıl oldu da bir ulusun parası, 19. yüzyılda hala kağıt paraya güvenmeyen bir milletin simgesiyken, 100 yıl sonra tüm gezegenin mali oksijeni haline geldi? Bu, basit bir piyasa tercihi hikayesi değildir. İki dünya savaşı, büyük bir gizli anlaşma ve finansal zekanın altını tahtından indirdiği jeopolitik bir satranç oyunudur. Bugün, doların imparatorluk tacını giymesini sağlayan 3 ana dönüşüm noktasını ve bu dönüşümleri hızlandıran kritik mikro zirveleri inceleyeceğiz. Hazırsanız, modern finans tarihinin en büyük güç mücadelesine, Dolar İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesine başlayalım. Doların yükselişini anlamak için önce onun tahtını devirdiği eski imparatoru, yani altın standardını anlamamız gerekir. 19. yüzyıl boyunca tüm büyük ticaret ülkeleri paralarının değerini altına bağlamıştı. Ancak 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın dehşeti Avrupa ekonomilerini ve altın rezervlerini tüketti. Savaşın maliyeti o kadar büyüktü ki ülkeler savaşı finanse etmek için bolca para bastılar ve altın standardını terk etmek zorunda kaldılar. Savaş bittiğinde 1944 yılında müttefik devletlerin temsilcileri New Hampshire'daki Bretton Woods kasabasında bir araya geldiler. Amaç, küresel ticareti yeniden rayına oturtacak yeni bir finansal düzen kurmaktı. Bu masada Amerika Birleşik Devletleri, iki büyük savaştan ekonomik olarak güçlenerek çıkan tek devdi. Dünyadaki altın rezervinin yaklaşık %70'i Amerika'nın kasalarında, özellikle de Fort Knox'taydı. Bretton Woods Anlaşması ile radikal bir karar alındı. Artık dünya paraları doğrudan altına değil, altına bağlı olan dolara bağlanacaktı. Amerika Merkez Bankası her 35 dolar karşılığında bir ons altın vereceğini taahhüt etti. Bu sistemin kurulması kolay olmadı. Masada iki vizyon çarpıştı. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes, Bancor planıyla küresel bir merkez bankası ve yeni bir dünya parası öneriyordu. Keynes şunu açıkça görüyordu: eğer tek bir ülkenin parası dünya parası olursa, o ülke sınırsız bir güç kazanırdı. Böyle bir sistemde Amerika, dünyaya dolar sağlamak için sürekli para basmak zorunda kalacak, bu da küresel dengeyi zorlayacaktı. Bu, Amerika için kabul edilemezdi. Amerika Hazine Yetkilisi Harry Dexter White ise daha basit bir plan ile masadaydı. Dolar eşittir dünya parası, dolar altına bağlı, diğer paralar dolara bağlı. Amerika sistemin merkezinde ama sorumluluğu sınırlı. Keynes fikir ve zeka olarak masayı domine ediyordu. White çok netti: parayı veren kuralı koyar. Keynes masaya akıl koydu, White ise altın ve güç. Ve dünya düzeni gücü seçti. İşte bu karar, Dolar İmparatorluğu'nun resmi kuruluş senedidir. Dolar, altınla desteklenen tek para birimi olarak diğer tüm paraların referans noktası haline geldi. Dünya ticareti, Amerika'nın finansal sistemi üzerinden dönmeye başladı.
1960'lı yıllara gelindiğinde Bretton Woods sistemi çatlamaya başladı. Amerika hem Vietnam Savaşı'nın maliyetleri hem de büyük sosyal harcamalar nedeniyle piyasaya taahhüt ettiğinden çok daha fazla dolar basıyordu. Altın fiilen tükeniyordu. 1965 yılında Fransa'nın efsanevi lideri Charles de Gaulle, Amerika'nın imtiyazlı sorumsuzlukla dünyayı finanse ettiğini fark etti. De Gaulle, Amerika'ya ait olan yaklaşık 150 milyon dolarlık rezervi nakit olarak değil, altın külçeleri olarak ülkesine getirmek istedi. Amerika bu talebi karşılamak zorunda kaldı. Bu olay diğer ülkeleri de harekete geçirdi ve bir güven bunalımı zinciri başladı. Herkes dolarlarını altına çevirmek istiyordu. Amerika'nın kasasındaki altın stoğu dışarıdaki dolar miktarıyla karşılaştırıldığında tehlikeli seviyelere düştü. Bu güvensizlik krizinin zirvesi 15 Ağustos 1971'de yaşandı. Amerika Başkanı Richard Nixon, ulusa seslendiği bir konuşmada tek taraflı bir karar açıkladı. Amerika, doların altına dönüştürülmesi taahhüdünü tek taraflı olarak sonlandırdı. Tarihe Nixon şoku olarak geçen bu olayla dolar ve diğer tüm küresel paralar resmen altından koptu. Dolar, bir anda teknik olarak hiçbir somut varlıkla desteklenmeyen bir para haline geldi. İmparatorluk şimdiye kadarki en büyük riskle karşı karşıyaydı. Eğer dünya bu karşılıksız kağıt paraya güvenmezse, dolar imparatorluğu yıkılabilirdi. Bu kopuş, dolara yeni bir çıpa bulmayı zorunlu kıldı. Nixon'ın kararı sonrası dolar, küresel tahtını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte tam bu noktada jeopolitik bir hamle geldi ve imparatorluğun tacı petrolle sağlamlaştırıldı. 1973 petrol krizinden sonra Amerika hükümeti ve dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger krizi fırsata çevirdi. Temel strateji şuydu: dünyanın en çok aradığı emtiayı sadece dolarla sattırmak. 1974 yılında Kissinger'ın Riyad'a yaptığı gizli ziyaretler sonucunda dünyanın en büyük petrol ihracatçıları birliği olan OPEC'in lideri Suudi Arabistan'la kader belirleyici bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Suudi Arabistan petrolünü sadece Amerikan doları karşılığında satacaktı. Elde ettiği devasa dolar gelirini Amerikan bankalarına yatıracak ve Amerika tahvillerine yatırım yaparak borçlanma maliyetini düşük tutacaktı. Karşılığında Amerika, Suudi Arabistan'ın askeri güvenliğini sağlayacaktı. Bu anlaşma tüm dünya için bir zorunluluk yarattı. Her ülke petrol almak zorundaydı ve petrol almak için de kasalarında mutlaka Amerikan doları bulundurmak zorundaydılar. Dolar artık altına değil, enerjiye bağlanmıştı. Petrodolar sistemi, dolar imparatorluğunu betonla mühürledi. Doların bu imparatorluk tacını giymesi, Amerika'ya olağanüstü imtiyaz olarak geri dönüyor. Amerika, istediği kadar harcama yapabilir ve borçlanabilir. Dünya petrol ve küresel ticaret için dolara ihtiyaç duyduğu sürece, bastığı ve harcadığı dolarlar, dünya tarafından talep edilmeye devam edecektir. Ancak bu gücün gölgesi büyüktür. Özellikle son yıllarda Amerika'nın doları yaptırım aracı olarak kullanması, diğer büyük ekonomileri dolardan kopmaya, kendi para birimleriyle ticaret yapmaya itmektedir. Çin'in, Rusya'nın ve diğer büyük ekonomilerin dolarizasyondan çıkma çabaları, bu imparatorluğun ilk kez ciddi bir sarsıntı yaşadığını göstermektedir. Dolar imparatorluğu hala ayakta. Ancak Bretton Woods'ta olduğu gibi güçlü görünen her sistemin mutlaka bir sonu vardır.